Herkese merhabalar. Bugün farklı bir mantı tarifiyle geldim. Kolay, pratik ve de lezzetli. Hingel de diyebilirsiniz. Farklı yörelerde farklı isimler söyleniliyor. Hemen yapım aşamalarını gösteriyorum. 2 adet yumurtayı kabıma aktardım. Üzerine 1 su bardağı su ilave ettim. 2 çay kaşığı tuz ilave ettikten sonra yumurtanın çözülmesi için iyice karıştırıyorum, çırpıyorum. İyice çırptıktan sonra 600 gram unumu yavaş yavaş ilave ediyorum. Bir miktarını ilave ettikten sonra spatula yardımıyla iyice karıştırıyorum. Kıvamına bakıyorum ve tekrar ilave ediyorum. Sert bir hamur olacak. Videomu izleyenler nereden izlediğini yazarsa ve bu mantının sizde ismi nedir diye yazarsanız çok sevinirim. Ve bu arada kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Dediğim gibi her yöreye göre ismi değişiyor. Sizdeki ismini yazarsanız sevinirim. Ve hamurumu yavaş yavaş toparlamaya başladım. Azar azar un ekleyerek yoğurmaya devam ediyorum. Spatulayı çıkardım. Elimle yoğuruyorum. Mantı hamurunu iyice yoğurmak gerekiyor arkadaşlar. Yoğurdukça hamur güzelleşir, toparlanır ve güzel açılır. Ne kadar sert olursa olsun hamur güzel yoğrulduktan sonra ve dinlendikten sonra güzel açılır. Hamurumu tezgahıma aldım. Çok hafif un serperek tekrar yoğurdum 1 dakika boyunca. Ve bu şekilde hamurumu toparladıktan sonra hemen aynı kaseme koydum ve üzerine poşet geçirip bir bezle örtüyorum, kenara bırakıyorum. Ve iç harcını hazırlıyorum. Tavamı ocağa aldım. Yarım çay bardağı sıvı yağını ekledim. 2 büyük soğanı küçük küçük doğradım. Bunu bol soğanlı seviyorum. Soğanı çiğ koymuyorum. Kavurarak koyuyorum. Çok güzel oluyor. Böyle denemenizi tavsiye ediyorum. Soğan iyice kavrulduktan sonra baharatları ekleyeceğim. Baharatlar tamamen damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz. Ben karabiber ekliyorum. Tuzunu ekliyorum. Pul biber ekledim. Çok az zerdeçal, çok az kimyon ekledim. Dediğim gibi damak tadınıza göre bu baharatları çıkarabilirsiniz veya ekleyebilirsiniz başka sevdiğiniz baharat varsa. Baharatları da 1 dakika boyunca kavuruyorum. Güzel kokusu çıkmasını sağlıyorum ve ocağın altını kapatıp ve hemen patateslerin başına geçiyorum. 1 kilo patatesim var burada. Patateslerimi önceden haşlamıştım. Soğumaya bırakmıştım. Soğuyan patateslerimi de eziyorum. İyice ezdikten sonra üzerine yarım demet maydanozu küçük doğrayıp ekledim ve kavurduğum soğanları da üzerine ekliyorum ve tekrar karıştırıyorum. Ayrıca bu mantıyı kıymalı da yapabilirsiniz. Ben patatesli yaptım ama siz kıymalı da yapabilirsiniz. Kıymalı da güzel olur. Bu harç da çok güzel oldu arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Patatesin içine kimyon ve soğan girince çok farklı bir lezzet oluyor. Çok güzel oluyor. Karıştırdım, patatesleri kenara aldım ve hemen mantımı açmaya başlıyorum. Hamurumu 2 ayrı bezeye ayırıyorum. Bir tane bezemi masama alıp açacağım ve diğerini tekrar yuvarladım. Üzerine poşet geçirip bezle örtüp kenara bırakıyorum kabuk tutmaması için. Tezgahıma bol un serptim ve hamurumun üzerine de bezemin üzerine de bol un serptim ve bir daha un serpmiyorum arkadaşlar. Bütün bu unu yediriyorum ona. Önce elimle biraz bastırıyorum. Daha sonra oklava yardımıyla hafif hafif böyle bastıra bastıra unu yediriyorum. Bütün bu unu yedirene kadar bu işlemi devam ediyorum. Dediğim gibi bu yufka açılana kadar, yani bitene kadar tamamı kesinlikle un serpmiyorum. İlk başta serptiğim un yeterli geliyor. Hem bu unla güzel açılıyor ilk serptiğiniz unla, hem de
çabuk açılıyor ve ele yapışmayan güzel bir hamur oluyor. Eğer normal mantı yaparsanız da aynı şekilde yapın. Benim ilk videolarıma bakarsanız bütün mantılarımı aynı yöntemle yapıyorum. İlk başta bir un serpiyorum ve bu unla beraber bütün yufkamı açıyorum. Hem ele yapışmayan, mesela muska mantısı yaparsanız, diye mantılar yaparsanız kesinlikle ele yapışmayan bir hamur oluyor. Çok güzel oluyor. Ve görüntüde gördüğünüz gibi yufkamı bu şekilde açıyorum. Siz de el hareketlerime bakarak aynısını yapabilirsiniz. Avuç içlerimle hafif bastıra bastıra çevirerek yufkamı açıyorum. İnce bir hamur elde ediyoruz. İnce bir yufka elde ediyoruz arkadaşlar. Böyle kalın kalın olmayacak. Benim mantılarım hep incecik olur. Siz de böyle ince yaparsanız daha lezzetli ve güzel olur. Böyle çok çok hamurlu yemiş olmayacaksınız. Bakın bu incelikte olacak. Ve böyle bir aparatım var. Bu aparatımla böyle kesiyorum yuvarlak yuvarlak. Siz isterseniz bir çay bardağıyla da kesebilirsiniz. Bakın görüntüde gördüğünüz gibi incecik, elim içinde görünüyor. Çok kalın bir hamur değil, bir yufka değil. İnce güzel bir yufka açtıktan sonra böyle bir aparatla veya bir çay bardağıyla bu şekilde hepsini kesiyorum. Bütün yufkamı bu şekilde kestim. Aradan çıkan parçaları toparlıyorum. Onları daha sonra tekrar mantı yapmak isterseniz mantı yapın. Tekrar veya börek içinde kullanabilirsiniz. Çok güzel börek olur ondan. Bütün yufkamı kestikten sonra bu şekilde bir tepsiye dizdim. Ve ikinci yufkamı da aynı şekilde açtım. Üzerine dizdim arkadaşlar. Toplamda iki yufkayı koydum oraya. Ve çok videoyu uzatmamak adına hemen yapımına geçtim. Hemen birkaç tane göstermek istiyorum. Her bir küçük yufkamın içine bir çay kaşığı patatesi dolduruyorum. Ve kenarlarda görüntüde gördüğünüz gibi katlıyorum. Görüntüsü bu şekilde olacak. El hareketlerime bakarsanız aynı şekilde yapabilirsiniz. Orta kısmından bastırıyorum. Sonra kenarlardan iki kat içeri doğru, her iki taraftan da içeri doğru katlıyorum. Pile yapıyorum. Yani hani etekte, kıyafette yaptığımız gibi pile yapıyoruz. Şöyle ortadan tutturuyorum. Yakından göstermek istiyorum. Bir pile bu tarafa, bir tane de bu tarafa katlıyorum. Bu kadar basit. Hemen diğer tarafta da aynı şekilde içe doğru, yani dışa değil de içe doğru katlıyorum. Yani bu görüntüsü biraz güzel dursun diye bu şekilde yapıyoruz. İsterseniz dümdüz de yapabilirsiniz. Hiç böyle pile vermekle uğraşmanıza hiç gerek yok. Şekil vermenize de gerek yok. Önemli olan tadı ve lezzetidir. Ama daha güzel olmasını istiyorsanız siz de aynı bu şekilde yapabilirsiniz. Ortadan önce bastırıyorum. Sonra kenardan içe doğru katlıyorum. Şöyle yakından gösteriyorum. Yavaş yapmaya çalışıyorum. Buraları göstermeye çalışıyorum. Ve ucu açık kısmını bu şekilde kapatıyorum. İyice bastırıyoruz kaynarken açılmaması için. Hala daha yumuşakken, hamurken iyice uç kısımlarını mutlaka iyice bastırın ki açılmaması için. Hepsini bu şekilde hazırladım. Şimdi matın üzerine koyduklarımı hemen buzluğa atıyorum, donduruyorum. Onları Ramazan için ayırıyorum. Ve diğer geri kalanı da hemen pişiriyorum. 2 litre kadar suyumu ocağa aldım. Kaynamaya başladı. 1 çay kaşık kaya tuzu ekledikten sonra içine mantılarımı aktarıyorum. Bir tabak kadar pişireceğim. Tıpkı makarna mantığıyla pişiriyoruz. Haşlayan suyumuza tuzumuzu koyuyoruz ve mantılarımızı atıyoruz. Mantılarımızı atıyoruz. Bir kere tek karıştırıyoruz. Ve kaynamaya başladıktan sonra sadece 1 dakika haşlıyoruz arkadaşlar. 1 dakikadan fazla haşlanırsa dağılmalar olabilir, açılmalar olabilir. Ben bu arada hemen sosumu da hazırlıyorum yan tarafta. 2 yemek kaşığı tereyağımı tavama aktardım.
Bir yemek kaşığı kadar salça ekledim. Toz biber ekledim. Biraz karabiber ekledim. Yarım çay kaşığı kadar ve iyice karıştırıyorum. Salçamın kavrulmasını sağlıyorum. Salçamın çiğ kokusu çıktıktan sonra mantının suyundan 2 kepçe ekliyorum. Biraz böyle sıvı olmasını istiyorum. Makarnada yaptığımız gibi aynı şekilde yapıyoruz. Hemen suyundan ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum. Ben hafif kekikli seviyorum. İçine böyle bir yemek kaşığı kadar kekik ekliyorum. Baharatları tamamen damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz ve ocağın altını kapatıyorum. Bu arada mantılarım 1 dakikadan fazla haşlandı arkadaşlar. Siz sadece 1 dakika haşlayın, çok fazla haşlamayın. Çok fazla yumuşamasın. Ben sosa dalmışken böyle sosu çekerken o biraz fazla haşlanmış oldu. Ona rağmen hiç dağılma olmadı, hiçbir şey olmadı. Çok da lezzetli ve güzel oldu. Sadece birazcık yumuşak oldu. Haşlanan mantımı hemen kabıma aldım. Üzerine yoğurt döktüm. Sarımsaklı yoğurt ve sosumdan hazır döktüm. Eğer siz hemen yemeyecekseniz soğuk suyla şoklayabilirsiniz. Ben hemen bunu sofraya koyacağım. Yiyeceğiz afiyetle. Hemen sofranıza götürecekseniz, masanıza götürecekseniz kesinlikle soğuk suya koymanıza hiç gerek yok. Şoklamanıza gerek yok. Şöyle hemen tadına da bakıyorum. Harika oldu, nefis oldu. Ve ertesi günü de dondurucuya koydum, mantılarımı çıkardım. Şimdi bunları poşetliyorum. Dondurucuya atıyorum. Dilediğim zaman çıkarıp afiyetle yiyoruz. Çözdürmeden direkt kaynar suya atabilir ve pişirebilirsiniz. İstiyorsanız da çözdürün, hiç fark etmiyor. İki şekilde de güzelce pişiyor. Ve deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler, şifalar olsun. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim.